AK Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayın konuğumuz. Kendisi partisinin genel merkezinden sorularımızı yanıtlayacak. Kemal Bey merhaba. Merhabalar Ruşen Bey. Sizin Ee, sorulara hazırım. Her şey iyi değil mi? Yaramaz bir şey yok umarım. Yo, iyi, gayet iyi, gayet iyi. Umarım yan yana yaparız. En son sizinle yaptığımız şey yan yana yapmıştık. Biz de yeni bir yere taşındık. Burada da sizi ilk fırsatta ağırlamak istiyoruz ama malum salgın nedeniyle her şey olduğu gibi biz de büyük ölçüde online olarak yapıyoruz. Efendim bu sizin en son meclis konuşmanız çok büyük bir ilgi yarattı. Siz de farkındasınızdır. Ve Evet. size sorulacak çok soru birikti. Onun için şöyle bir şey diyorum. Mümkün olduğu kadar çok soru sormak istiyorum. Hızlı hızlı yaparsak çok güzel olur. Her konudan konuşalım diyorum. Herhalde siz de bunu tercih edersiniz. Çünkü birçok konu var birikmiş. Evet. Türkiye'nin çok sorunu var. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Devlet sizi dinliyor mu? Böyle bir iddia dolaşıyor. Dinliyor mu? Bu düşünceye neden varıyorsunuz ve niye böyle bir şey oluyor? Ne diyorsunuz? Gerçekten bu Ee, bir de- olgu mu? Devlete duyduğum saygı dolayısıyla devlet bizi dinliyor demek istemem. Ama bazı çevreler, bazı yerler bizi dinliyorlar tabii. Bunu ben gayet iyi biliyorum. Kaldı ki bunu benim söylememe gerek bile yok yani. Erdoğan demişti bir ara. Ey Kılıçdaroğlu, senin nefes alışını bile biz biliyoruz diye. Nefes alışımızı zaten biliyorlar, dinliyorlar. Bugünkü teknolojik olanaklarla zaten bu da mümkün. Bunu söyledim yani. e, Sayın İçişleri Bakanı bu konuda ağır bir ifade kullandı dinleyenler açısından. O da malum bakanken kendisinin haberi olmadan dinlenmişti o da. Böyle bir tablo var Türkiye'de. Şöyle Ruşen Bey, eğer bir ülkede kişilerin can ve mal güvenliği yoksa, kişiler can ve mal güvenliği açısından endişe duyuyorlarsa, telefonların dinlenip dinlenmemesi çok tali bir konu oluyor aslında. Dinleniyor mu? Evet, dinleniyor. Bunu herkes biliyor aslında. Bilmeyen hiç kimse yok. Bunu yalanlamanın bir mantığı da yok. Bilinen bir gerçektir Türkiye'de. Hukukun olmadığı yerde, can ve mal güvenliğinin olmadığı bir yerde, demokrasinin olmadığı bir yerde rakibinizi dinlersiniz. Rakibinizi dinlersiniz. Neler konuştuğunu, neler yaptığını dinlerseniz servis edersiniz. Otoriter rejime, otoriter rejim de ona göre gereğini yapmak için mücadele eder. Ona göre dilini ona göre geliştirir. Yapacağı programları ona göre yapar. Bunlar bilinen gerçekler yani. Peki siz bu konuda artık bir takım kendinizce tedbirler alıyorsunuzdur herhalde, değil mi? Duyulmasını istediğiniz konuşmalarınız vardır, duyulmasını istemediğiniz konuşmalarınız vardır. Bu çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihinde özellikle çok yaşanan bir olay. Bunu hepimiz değişik dönemlerde yaşadık. Şimdi şöyle hani böyle çok gizli kapaklı işler yaptığımız söz konusu değil yani böyle bir şey yok zaten. Ne düşünüyorsak rahatlıkla söylüyoruz. Gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda veya sizin sorduğunuz sorular varsa bu çerçevede. Tabii biz sonuçta bir büyük aileyiz ve bu büyük aile içerisinde de oturup zaman zaman dertleşiyoruz, konuşuyoruz. Kendi politikalarımızı belirliyoruz. Bu çerçevede yol yöntem belirlemeye çalışıyoruz. Bunları da olabildiğince yani kendi içimizde yapıyoruz ama bunların iktidar kanadından önceden öğrenilmesi veya buna yönelik farklı politikaların oluşturulması bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Çünkü biz hem davranışlarımızı hem konuşmalarımızı saydam bir şekilde kamuoyu önünde yapıyoruz, dillendiriyoruz. Bugün biliyorsunuz 10 Aralık İnsan Hakları Günü ve şahsen Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında tabii ki ekonomi ayrı bir mesele, ona da geleceğiz ama Türkiye'nin çok ciddi bir insan hakları problemi olduğu, hukuk devleti problemi olduğu kanısındayım. Siz de zaten bunu dile getiriyorsunuz. Evet. En son bir olay oldu biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı dün Selahattin Demirtaş hakkında açık açık sözde hakları olabilir ama bunu yargıçlar tahliye etmezler diye bir şey söyledi. Siz Selahattin Demirtaş konusunda değişik vesilelerle konuştunuz ama tekrar bunu sormak istiyorum. Şu anda çünkü gerçekten
temel hak ve özgürlükler konusunda en öne çıkan davalardan birisi. Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve arkadaşları, sadece tek değil biliyorsunuz. Çok sayıda Evet. belediye başkanı ve milletvekili var. Bu konuda görüşünüz nedir? Ruşen Bey, eğer bir kişi ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım diye Yüksek Seçim Kurulu'na başvurur. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki hakimler, yani Yargıtay'dan ve Danıştay'dan gelen hakimler, evet sen Cumhurbaşkanı adayı olabilirsin diye karar verirlerse, bu kişi içeride tutulursa, hapiste tutulursa, bu ülkede demokrasiden söz edilir mi? İnsan haklarından söz edilir mi? Akıl var, mantık var. Yine bizim ceza kanununda tutukluk esas değildir. Yani esas olan insanların tutuksuz yargılanmalarıdır diye açık bir hüküm olmasına rağmen 3,5 yıl bir insan iddianame hazırlanmadan 3,5 yıl hapiste tutuluyorsa, siz o ülkede demokrasi vardır, hukuk vardır, hukukun üstünlüğü vardır diye düşünebilir misiniz? Eğer bir ülkede Anayasa Mahkemesi kararını alttaki bir mahkeme, kim oluyor bu Anayasa Mahkemesi, ben onun kararına uymam, onun kararı beni bağlamaz diye karar alıp ve bunu da karar metninde bir anlamda geçiriyorsa, o ülkede hukukun üstünlüğünden, demokrasiden söz edilir mi? Erdoğan dün konuşuyor. Efendim işte kimse talimat veremez, yargı bağımsızdır, anayasanın 138. maddesi vesaire falan. Arkasından kurduğu cümlenin tehdit ediyor. Onu kim serbest bırakırsa gösteririm ben ona diye. Bunu yapıyor. Bu ne demektir? Yargıçlara gözdağı veriyor. Kimin aracılığıyla gözdağı veriyor? Hakimler Savcılar Kurulu aracılığıyla. Bakın Ruşen Bey, mahkemelerde büyük bir çürüme var. Mahkemelerde. Adalet Bakanlığı'nda büyük bir çürüme var. Türkiye'de adaletin olduğunu kimse kabul etmiyor. Yargıtay Başkanı dahi adalete olan güvenin %30'larda olduğunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Hadi ben söylesem bir politikacı söyledi derler. Ama Yargıtay Başkanı eğer bunu ifade ediyorsa iktidarın şapkasını çıkarıp önüne koyması lazım. Ya bu ülke nasıl oldu da 18 yılda bu hale geldi diye. Peki bunun üzerinde duruyorlar mı? Durmuyorlar. Lafa gelince yargı bağımsız. Yargı bağımsızsa kardeşim senin avukatın, Erdoğan'ın avukatı neler yapıyor ya bu ülkede? Neler yapıyor? FETÖ'den bakın MASAK raporu olmasına rağmen, MİT raporu olmasına rağmen, çatı iddianamesinde adı geçmesine rağmen, üniversitesinin adı geçmesine rağmen ya kimse korkudan dava açamadı ya. Avukatı kimdi? Erdoğan'ın avukatlarıydı. Bunlar aynı zamanda hakimleri de kendi bulundukları mekana çağırıp onlara talimat veren, kararı bir yazmadan önce ben bir göreyim, yani ilan etmeden, açıklamadan önce ben bir göreyim diyebilecek cesarete sahip insanlar. Ne diyeceksiniz Allah aşkına ya? Erdoğan hayal dünyasında yaşıyor. Tek adam rejimi diyoruz. Gerçekten tek adam rejimi. Hangi yargıç bağımsız karar veriyor? Gözünü dikmiş yukarıya. Acaba yukarıdan talimat gelirse nasıl yapacağım? Buradaki garip nokta şu Ruşen Bey. Garip nokta doğru karar veren veya hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar veren yargıcın cezalandırılması, saraydan gelen talimat çerçevesinde karar veren hakimin ise ödüllendirilmesi. Asıl garip olan bu. Aldılar bunu, ne yaptılar? Yargıtay'a üye yaptılar. İntihal, kendi iddianamesine İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcısı intihal yapıyor, iddianamede yapıyor. Bu intihal açıkça var. İntihal suç mu? Suç. Siz bu kişiyi getirdiniz, Yargıtay'a üye yaptınız. Yargıtay'a üye yaptınız bunu. Peki burada bir başka önemli dava, siz bir takım vesilelerle dile getirdiniz ve Cumhurbaşkanı da her vesileyle dile getiriyor. Osman Kavala olayı var. Evet. Osman Kavala da bir tür aynı bu Türkiye'deki hukuk devletinin bir nasıl deneyim nirengi noktalarından birisi oldu. Her seferinde Osman Kavala'nın yakınları onun çıkacağını bekliyorlar. Hep böyle bir beklenti var. Siz Osman Kavala'nın tahliye olmasının mümkün olduğunu düşünüyor musunuz bugünün Türkiye'sinde? Hukuk olsa tahliye olması lazım. Hukuk olmadığı için
Erdoğan isteği üzerine içeride kalıyor. Anayasa Mahkemesi kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı, düşünün, tahliye ettiler. Yani beraat etti, tahliye ettiler. Eşyalarını topladı, dışarı çıkacak. Aynı dosyadan tekrar bir dava açtılar. Tekrar iddianame, tekrar tutuklama kararı, içeride kaldı. Ama papazı öyle yapmadılar. Fransa'nın. Trump'ın bir telefonu üzerine derhal tahliye ettiler. Uçağını hazırladılar. Havaalanına kadar gönderdiler. Amerika'ya da gönderdiler. Bu mudur Allah aşkına yargı bağımsızlığı? Eğer bir kişinin talimatı, hadi Erdoğan'ın talimatını anladım da, ya yabancı bir ülkedeki başkanın talimatıyla eğer siz hakimi bırakıyorsanız, onlar Türkiye'de yargının bağımsız olmadığını biliyorlardır. Bundan daha iyi bir kanıt olamaz zaten. Ben Erdoğan'a talimat verirsem Erdoğan derhal onu bırakır diyor. Niçin? Türkiye'de yargı Erdoğan'ın taleplerini yerine getiren bir kurum haline dönüştü. O da görüyor. Onlar bizi bizden daha iyi biliyorlar. Aynı şekilde Merkel başka bir kişi tahliye edildi. Tahliye edilirken Ruşen Bey, tahliye edilirken bir başka mahkemenin tutuklama kararı da kendisine tebliğ edildi. Havaalanına götürüldü, uçağa bindirildi ve Almanya'ya gönderildi. Bu mudur yargı bağımsızlığı? Çocuk mu kandırıyorlar bunlar? Bu ülkede yargı bağımsız değil. Yargı bağımsız olmadığı içindir ki hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Bu Burada kadar açık, sizin bu kadar net söylüyorum. adalet yürüyüşünüz çok büyük bir etki yaratmıştı biliyorsunuz. Orada Enis Berberoğlu üzerinden bir vesile o olmuştu. Bayağı bir etki yaratmıştı. Ondan sonra hani çok klasik şeyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak bu yürüyüşten sonra gibi bir hava vardı. Ama sonra birazcık yine tekrar sakinleşti ortam diyelim. Sizin en son bütçe konuşmanızda yeni bir adalet yürüyüşü havası yakalayanlar oldu. Bu bütçe konuşmasını siz belli ki çok uzun sürede hazırlanmışsınız ama burada sanki Kılıçdaroğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu söylem değişikliğine gidiyor gibi bir intiba var. Doğru mudur? Ruşen Bey, söylem değişikliği yok aslında yani. Öteden beri söylediklerimizi orada da söyledik. Bütçe konuşmasında bütçe üzerinde konuşmadım. AK Partili milletvekillerinin vicdanına seslendi. Ya siz kalkıyorsunuz, bütün bu hukuksuzluklar varken el kaldırıyorsunuz. Aklını kiraya veren bir insanın, aklını kullanmayan bir insanın parlamentoda olmaması lazım. Eğer vicdani olarak siz el kaldırmamanız gerekirken el kaldırıyorsanız oturup kendinizi bir sorgulamanız gerekiyor. Onların vicdanına, onların adalet duygusuna seslenmeye çalıştım. Kızanlar oldu, evet kızıyorlar. Çünkü onlar da aslında vicdan azabı çekiyorlar. Söylediklerimin tamamı doğru mu? Tamamı doğru. %100 doğru. Bakın o Beşiktaş saldırısında demiştim. Şu kadar bir şehidin ailesine şu kadar para bağladınız diye, verdiniz diye itiraz ettiler. Malatya milletvekili. Eğer bu rakamı dedim ben kanıtlarsam sen ayrılacak mısın? Ondan cevap bekliyorum. O milletvekili kanıtladık. Kanıtladık onu. Bakın kanıtladık. Şimdi aldığı aylık da 190 lira olmuş. Tabii arada geçen zamlar da var. 190 lira olmuş. Bakın Ruşen Bey, bizim söylediklerimize güvenmiyorlar. Erdoğan'ın söylediklerine güveniyorlar. Oysa biz belgeli konuşuyoruz, dokümanlı konuşuyoruz. Ve bu rakamlar doğru mudur, değil midir diye önce biz araştırıyoruz zaten. Şimdi o milletvekili ne sormak isterim? Rakamı gördüm. Şehit olan, çocuğu şehit olan bir babaya bağlanan aylık 190 lira. Hadi 200 lira olsun. Ya milletvekili olarak senin vicdanın buna evet diyor mu ya? Üstelik 52 milyon lira para toplanmış. 52 milyon. 40'ı polis, 47 kişi şehit. 52 milyon. Nerede bu paralar? Niye vermiyorlar? Ya hortumculuğun bu boyutunu ben hiç görmemiştim. Bakın samimi söylüyorum. Yani soygunun bu boyutu, yani bütün vicdani duygularımızın çok ötesinde bir olay. Ya şehitler için vatandaş para topluyor.
Bunları verin ailelere diye. Siz alıp bu paraya el koyuyorsunuz. Devlet olarak el koyuyorsunuz. Burada Kemal Bey şunu söyleyeyim. Özellikle sizin bütçe konuşmanızda AKP sıralarına yönelik olarak söyledikleriniz çok fazla dikkat çekti. Özel olarak onları bir şekilde kayırdınız diyelim ya da kayırmak istediniz ve çağrı yaptınız. Bu hani orada iktidar saflarında gedik açma stratejisi ya da taktiği olarak yorumlandı ki bir şey bilerek mi yapıyorsunuz? Yani bunu yanlış ifade ettim. Yani hakikaten bu iktidar saflarında bir rahatsızlık mı var? Yeni partilere yönelik bir ilgi mi var? Siz buralardan bir katalizör olmak mı istiyorsunuz yoksa öylesine söylenmiş sözler mi? Yani özel olarak bir nokta atışı mı yaptınız? Onu sormak istiyorum. Ruşen Bey, eğer bizi millet seçtiyse biz milletin sorunlarına tercüman olmak zorundayız. İktidar partisi milletvekillerini de millet seçmişse şayet milletin sorunlarını görüp çözüm üretmeleri gerekir ve bunun için mücadele etmeleri gerekir. Sorunlar giderek derinleşiyor. Vatandaşın tenceresi kaynamıyorsa, çöp konteynerlarından on binlerce kişi beslenmeye çalışıyorsa, pazar artıklarından anneler gidip acaba çocuklarıma buradan bir şeyler bulabilirim diye arayış içine giriyorlarsa ve bunu iktidar partisinin milletvekilleri gördüğü halde ses çıkarmıyorlarsa benim onların vicdanlarına seslenmem zorunlu oldum. Onlar her yerde, her ortamda fakirlikten söz ettiler, yoksulluktan söz ettiler, bunları bitireceğiz dediler. 18 yıl ama sadece bu lafları edenler zenginleşti. Saray, çevresi, arpalıklar her şeyiyle devletin bütün kaynaklarını bunlar sömürdüler. Yandaşlarıyla beraber. Fakirleşen kim oldu? Halk oldu. Peki onların derdine bir çözüm üretildi mi? Çözüm üretilmedi mi? Ben AK Parti milletvekillerinin uyanmasını istedim. Bu tablodan onların içinde rahatsız olan çok sayıda milletvekili var. Ben bunu biliyorum. Bakın orada da söyledim. Sizin içinizde son derece değerli, birikimli insanlar var. Ya büyükelçi yapacaksanız bunları yapın. Rüşvet alan adamdan büyükelçi olur mu ya? Ya bir yüz karası olaydır. Cumhuriyet tarihinde bir ilktir bu. Bu ilk dolayısıyla da hepimizin utanç duyması lazım. Bayrağı taşıyan, rüşvet alan bir adam. Ya bu ülkede namuslu adam mı kalmadı? Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni namusuyla temsil edecek adam mı kalmadı ya? Şimdi bunu söylediğim zaman onlara tabii söyleyeceğim. Kime söyleyeceğim bunu? Onlar el kaldırıyorlar, destek veriyorlar. Onlar yapılan her şey doğrudur diyorlar. Burada sanki şöyle bir husus var. Hani çok eski tabirdir. Devri sabık meselesi. Siz şimdi iktidarın değişeceğini söylüyorsunuz. İlk seçimde gideceğini söylüyorsunuz ve sonuçta bu iktidarı da birçok şeyle suçluyorsunuz. Yolsuzluklar başta olmak üzere. Burada bir tür AKP'nin bütün milletvekilleri vesaire bu dönemin sorumlusu mu oluyor yoksa burada nasıl bir perspektifiniz var? Yani burada insanlara bir tür davet mi yapıyorsunuz? Yani iktidar değişmesi sonrası için. İktidar bakın Ruşen Bey, ben kinle, intikamla hareket eden bir insan değilim. Devlet yönetiminde kin olmaz, intikam olmaz. Devletin yönetiminde adalet olur, hukuk olur. Hukuk içinde bir şey yapacaksanız, hukuk içinde yapacaksınız. Eğer siz kinle yola çıkarsanız, öfkeyle yola çıkarsanız, intikam duygusuyla yola çıkarsanız bunlardan bir farkınız kalmaz. Bizim bunlardan temel olan farkımız ne? Temel farkımız yok. Biz kin gütmeyiz. Yunus'un kültürüdür aslında bu. İntikam duygusu bizde yoktur. Neden intikam alacaksınız? Ama bir adaletsizlik varsa, tüyü bitmemiş yetimin hakkı yenmişse bunu araştırmak da bizim görevimizdir. AK Parti iktidar olduğunda 2002'de, 2003'te yolsuzluk komisyonunu kurmadı mı? Kurdu. O komisyonda ben de milletvekili olarak görevliydim. O komisyonda AK Parti milletvekilleri de vardı. Biz beraber çalıştık yolsuzlukları ortaya çıkarmak için.
Orada beraber çalışırken intikam almak için mi? Hayır, intikam için değil. Varsa bir şey, tamam. Eğer bir şey yoksa araştırılır. Mesele bitti. Dolayısıyla dosya da kapanır. İntikam duygusu